Merhabalar sevgili örgü severler. Nila Örgü Tasarım'a hoş geldiniz. Sizlere bu videomda bu görmüş olduğunuz Afrika menekşesi motifini, tığ motifini anlatmak istiyorum. Şöyle yakın plandan detaylarını sizlere göstermek isterim. Gerçekten benim çok severek ördüğüm, her türlü örgünüze yakışacak tatlı bir model. Ben bu motifimi 4 farklı renk kullanarak hazırladım. Dilerseniz 5 farklı, şu kısmı daha farklı bir renk koyarak 5 farklı renkte de sizler örebilirsiniz. Öncelikle malzeme bilgisini verip hemen uzatmadan motifin yapılışına başlayacağım. Bu motifimde kullandığım ipim Alize Cotton Gold. %55 pamuk içeriğine sahip bir ip ve 3 numara tığ kullanarak da motifimi ördüm. Bu motifimin genişliği 12 santim oldu arkadaşlar. Sizler dilediğiniz kadar daha fazla trabzan sıraları ekleyerek motifinizi daha büyük hale getirebilirsiniz. Yapacağınız projeye göre dilediğiniz kadar motifinizi büyütebilirsiniz. Hazırsanız hemen birlikte yapımına başlayalım. Öncelikle bir sihirli halka yaparak başlayacağız. İpimizi şöyle tutuyoruz. Bu şekilde çeviriyoruz. İçinden bir ilmek çıkarıyoruz. Üzerine 2 tane zincir çekiyoruz. Bu bizim ilk ikili trabzanımız olmuş oluyor. Bu sihirli halkamızın içine toplamda 16 tane ikili trabzan yapıyoruz. ...16 tane trabzan yaptıktan sonra... ...şu başlangıç ipimizi çekerek... ...sihirli halkamızı oluşturuyoruz ve bitiriyoruz. Şöyle ilk başladığımız ilmeğin tepesine... ...batış yapıyoruz. Ve kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Burada sık iğne değil, şu şekilde kaydırma yapıyoruz. Ve motifimizin ortasında ilk rengimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şöyle ipimizi bir miktar, yani bir parmak uzunluğu kadar uzun bırakıp kesiyoruz. Şimdi bu başlangıç ipimizle iki ipimizi birbirine düğümleyelim. Şöyle 1, 2. Bu şekilde düğümlediğimizde daha sağlam olmuş olur. Daha sonra bu iplerimizi ikinci renge geçtiğimizde arkada yürüterek gizleyeceğiz arkadaşlar. İkinci sıramıza, ikinci rengimizle başlıyoruz. Öncelikle şöyle ipimizi bir sabitleyelim. Bu şekilde. Şimdi önceki sırada ördüğümüz trabzanların şöyle başlangıçtaki trabzanımız burada gözüküyor. Onun değil, bir yanındaki şu ikinci trabzanın yanından bir batış yapıyorum. Burada dikkat edelim. Trabzanların tepesinden değil, şöyle aralarından, şu kısımlardan batış yapıyoruz. Şimdi burada yeni bir trabzan oluşturmamız gerekiyor. İsterseniz burada zincir çekerek trabzanınızı oluşturabilirsiniz ama ben farklı bir yöntem tercih ediyorum. Onu da şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şöyle 1, şöyle 2. İkili trabzan yaptığımız için 2 defa batış yaptım. Üçlü trabzan yapsaydık 3 defa bu işlemi tekrar ederek ilmeğimi oluşturacaktım. Böylece başlangıç yapmış oluyorum. İkinci sırama ilk trabzanımı oluşturmuş oluyorum ve yanına aynı yere batış yaparak 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu arada arkadaki iplerimi de içten şöyle arka taraftan yürütüyorum arkadaşlar. Dilerseniz yürütmeden bu ipleri bırakabilirsiniz tabi. Daha sonra en son motifinizi bitirdikten sonra arkada saklayabilirsiniz de. Benim bu şekilde içten yürütmek açıkçası daha kolayıma geliyor. Motifim bittiği zaman arka tarafta da herhangi bir işim kalmamış oluyor. Şimdi ilk boşluğumuza 3 trabzan yaptık. Bundan sonra arada 2 tane trabzan sayacağız. Yani 1, 2. Şöyle 2 trabzan sayacağız. 3. trabzanın şöyle yine başına doluyoruz. İkili trabzan yapacağız. 2 trabzan saydıktan sonra ikinci ile 3. trabzanın arasına şu kısma yine arkadan iplerimi de tutarak batışımı yapıyorum ve tekrar 3 tane trabzan buraya yapıyorum. 2 ve 3. Bu sıramızda takip edeceğimiz şablon bu olacak. Her defasında arada 2 trabzan sayacağız. İkinci trabzandan sonraki boşluğa batış yapacağız ve 3 tane trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunda kaydırma yaparak tamamlayacağım. Şöyle başlangıçtaki ilk ilmeğimin tepesine tığımı batırdım. İpimi arkadan aldım. Böyle bir kaydırma yaparak bir tane de sık iğne ile örgümü sabitledim. Bu şekilde ikinci sıramı tamamlamış oldum. Biraz uzun dediğim gibi bırakıyorum iplerimi. Şöyle
Ve bir sonraki sırama mavi ipimle devam ediyorum. Üçüncü sıramıza mavi ipimizle devam edeceğiz. Şu şekilde ipimizi sabitleyelim. Şimdi motifimizde şu açık mavi ile gördüğünüz kısımları yapacağız. Bu sefer mavi ipimizle 2 sıra devam edeceğiz. Açık mavi ipimizle en son koyu mavi ile de çiçek kısmını tamamlamış olacağız. Şimdi motifimizin şu bitirdiğimiz noktanın karşı tarafından şöyle şu kısımdan bir batış yapıyorum. Bakın şu 3 trabzanların ortalarındaki boşlukları kullanarak ilerleyeceğiz. Yine aynı şekilde buraya bir ikili trabzanla başlamam gerektiği için şöyle motifimin içine tekrar giriyorum. Bir kez daha tekrar ediyorum. 2. 2 defa da bir ikili trabzan oluşturmuş oluyorum başlangıç sıra başı için. Şimdi bu sırada her bir boşluğa 2 tane ikili trabzan, arada 3 zincir ve tekrar 2 tane ikili trabzan yaparak ilerleyeceğiz. İlk trabzanımızı oluşturduk. Yanına bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. İkili trabzan 2 tane ördükten sonra 3 tane zincir çekiyoruz. Ve tekrar aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Ve arada herhangi bir zincir bir şey çekmeden bir sonraki boşluğa ilerliyoruz. Diğer boşluğu da aynı şekilde dolduracağız. 2 tane ikili trabzan. 3 tane zincir. Ve tekrar 2 tane ikili trabzan. Bu arada gördüğünüz gibi ipimi de başlangıç ipimi de burada yürütüyorum. Bu sıramızı da bu şekilde ilerleyerek tamamlayacağız arkadaşlar. Her bir boşluğa aynı şekilde batış yaparak ilerleyeceğiz. İplerimizi arkada yürüterek bu kısma geldiğimiz zaman da bu ipimizi buradan yürüterek sıra sonuna kadar ilerleyip geliyoruz. Sıramızın sonuna geldiğimizde yine kaydırma tekniğini kullanarak bu sıramızı tamamlayacağız. Şöyle ilk ilmeğimizin ortasına şuraya batarak kaydırıyorum. Şimdi bir üst sıraya geçerken öncelikle şu önümüzdeki ilk boşluğa geçiş yapmamız gerekiyor. Onun için hemen yanımızdaki ilmeğe şuraya şöyle şu kısma yine batış yaparak bir kaydırma daha yapıyorum. 2 defa kaydırma yaptım. Şimdi önümdeki boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Bu sıramızda önceki sırada bu üçer zincirle oluşturduğumuz boşluklara her birine 7 tane ikili trabzan yaparak ilerleyeceğiz. İlk trabzanımızı oluşturmak için önceki sıralarda olduğu gibi 2 defa şöyle batış yapıyoruz. 1 düzgün olmadı. Şöyle 1 ve 2. Dilerseniz dediğim gibi zincir çekerek de bu kısımları ilk trabzanlarınızı oluşturmuş olursunuz. Ben bu görüntüyü daha çok beğendiğim için açıkçası şöyle göstermek istiyorum. Bakın ilk sırada önceki sırada başladığımız başlangıç ilmeğimiz burası. Diğerlerinden bir farkı olmadığı için ben bu yöntemi daha çok seviyorum. Şimdi ilk boşluğumuzda ilk trabzanımızı, ikili trabzanımızı oluşturduk. Yanına 6 tane daha yaparak bu kısmı tamamlamış oluyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. İlk boşluğumuzda 7 trabzan yaptıktan sonra arada zincir çekmeden bir sonrakine ilerliyorum. Ve 7 trabzan yaparak her bir boşluğa 7 trabzan yaparak bu sıramı da tamamlayıp geliyorum. Sıramızın sonuna geldiğimizde yine kaydırma yaparak bu kısmı tamamlamış olacağız. Şöyle ilk ilmeğimizin tepesine batış yaparak kaydırmamızı yapıyoruz. Sık iğne ile şöyle sıkıca sabitliyoruz ve ipimizi kesebiliriz. Evet, bu şekilde çiçeğimiz oluşmaya başladı. Son bir kısmı kaldı, daha doğrusu çiçek kısmının şu koyu maviyle olan kısmı da tamamladığımızda çiçeğini oluşturmuş olacağız motifimizin. Elime bir sonraki rengimi alıp ipimi sabitliyorum. Ve motifimde daha önce bitiş yaptığım noktanın karşı tarafından başlıyorum. Niye karşı taraftan başlıyorum? Arkada iplerimi yürüterek ilerlediğim için ipler üst üste denk gelmesin diye bu şekilde yapıyorum. Tabi dilerseniz şu yine bitirdiğiniz noktadan da başlangıç yapabilirsiniz. O zaman bu iki ipinizi bu şekilde tutarak arkada yürütme yaparak ilerleyebilirsiniz. Tercihinize bağlı. Şimdi karşı taraftan dediğim gibi ben ilk sık iğne yaparak başlayacağım. Şimdi şu orta kısımlardan önceki
şuradaki ilmeğe bir batış yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi sol tarafa şöyle yürütmek için arkada alıyorum. Bu orta kısımlara yine birer sık iğne yapacağım ama uzatarak yapacağım sık iğnelerimi. Nasıl yapıyoruz? Birlikte şöyle şu kısma bir batış yapalım. Şöyle ipimizi şöyle bir miktar şu kadar uzatarak sık iğnemizi yapalım. Şimdi önümde önceki sırada 7 tane trabzan yaparak ilerlediğim kısım var. Her birinin tepesine batış yaparak birer sık iğne yaparak toplam 7 tane sık iğne ile bu kısmı geçeceğim. Bir sonraki orta kısma geldiğimde yine uzatarak bir sık iğne yapacağım. Arkada ipimizi yürütmeyi de unutmuyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5 6 ve 7. İşte yürütebildiğimiz noktaya kadar yürütüp sonrasında ipimizi burada bırakıyoruz. En son o uçları temizleyeceğiz. Şimdi bir sonraki boşluğa araya gelmiş olduk. Şimdi ne yapacağız? Burada yaptığımız gibi bir uzatarak sık iğne yapacağız. Şöyle şu kısımdan tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp sık iğnemi böyle biraz uzatarak sık iğnemi yapıyorum ve tekrar orta kısımdaki 7 sık iğne ile devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7. Bir kez daha birlikte yapalım. Tığımızı alttan şu kısımdan batıyoruz. Bu şekilde uzatarak sık iğnemizi yapıyoruz ve 7 sık iğne ile devam ediyoruz. Sıramızı tamamlayıp geliyoruz. Sıramın sonuna geldim. Şöyle son sık iğnelerimi de yapıyorum. Başlangıçta burada bir tane sık iğne ile başlamıştık. Onun ortasına batış yaparak bir tane kaydırma yaparak bu sıramı da tamamlamış olacağım. İlmeğin tepesine batışımı yapıyorum. Kaydırma yaparak tamamlıyorum. Bir tane sık iğne yapıp iyice sıkıştırarak sabitlemiş oluyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi şöyle bir motifimizi esnetelim. Çiçeğimiz şöyle daha net bir şekilde ortaya çıksın. Çiçek kısmını tamamladık motifimizin. Şimdi kenarını yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi kenar için kullanacağım ipimi aldım. Motifimin bitiş noktasının karşısından şu noktadan başlayacağım. Şöyle bir önceki sırada ipleri uzatarak oluşturduğum ilmekler var. Bunun hemen önündeki sık iğne şu kısım. Şuraya bir tane sık iğne yaparak başlıyorum. İpimi şöyle yürütebilmek için sol kısma doğru alıyorum. Şimdi önümdeki bir önceki sırada uzatarak oluşturduğum ilmeğin içine bir tane tekli trabzan yapacağım. Bir defa tığımın başına ipimi alıyorum. Bu kısma batışımı yapıyorum. Ve tığımın üstündeki 3 tane ipimi bir defada çekerek bir tane tekli trabzan yapmış oluyorum. Şimdi önümdeki 4 ilmeğe 4 tane sık iğne yaparak ilerliyorum. 1 2 3 ve 4. 4 sık iğneden sonra şimdi kenar kısmını oluşturmaya başlayacağız. Şöyle daha net gösterecek olursam şöyle şu kısımları arkadaşlar şöyle şuraları oluşturmuş olacağız. Biz şimdi şuradaki 4 tane sık iğneyi yaptık. Önümdeki ilmeğe bir tane tekli trabzan yaparak devam ediyorum. Bir tane tekli trabzan sonrasında önümdeki ilmeklere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve 2. 2 tane ikili trabzandan sonra yine önceki sırada uzatarak yaptığım ilmeğe geldim. Burası benim köşem olacak. Bu ilmeğin içine bir tane üçlü trabzan, sonrasında iki zincir ve tekrar bir üçlü trabzan yaparak köşemi oluşturmuş olacağım. Şimdi tığımın üzerine 2 defa dolama yapıyorum. İlmeğimin içine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 defa da çekiyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar tığıma 2 defa dolama yaparak önümdeki aynı ilmeğin içine, köşe olduğu için aynı ilmeğin içine yine bir üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde köşemi şöyle şu kısımları oluşturmuş oluyorum. Aynı şekilde şuraya kadar geldiğim gibi devam edeceğim. Yani önümdeki ilmeklere öncelikle 2 tane ikili trabzan, sonrasında bir tane tekli trabzan ve sonra 4 sık iğne olarak devam edeceğim. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2. Yanına bir tane tekli trabzan yapıyorum. Ve önümdeki ilmeklere 4 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. 1 2
3, 4. Şimdi ilk köşemi burada oluşturdum. Şöyle şu kısımlarda oluşmaya devam edecek. Şuradaki sık iğneyi normal bir şekilde kenar olarak geçeceğim. O yüzden bunun üzerine tığıma bir tane ipimi doluyorum. Buradaki uzatarak yaptığım ilmeğin içine batış yaparak bir tane tekli trabzan yapıyorum. Yani aralarda, köşelerde şöyle şuralar köşeler aralarda yapacağımız işlem aslında 4 sık iğne, bir tane tekli trabzan, 4 sık iğne. Bundan oluşuyor. Sonrasında kenarları bu örüntüyle devam ettireceğiz. 4 sık iğne, bir tane tekli trabzan, tekrar 4 sık iğne. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi ikinci köşeme geldim. Aynı işlemi bir kez daha birlikte tekrar edelim. Bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Yanına 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşe ilmeğimize, yani biz önceki sırada uzatarak yaptığımız ilmeğe geldiğimiz zaman tığımızın başına 2 defa dolama yaparak bir tane üçlü trabzan, 2 tane zincir ve tekrar bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Sonrasında 2 tane ikili trabzan ve bir tane tekli trabzan yaparak buradaki köşe çalışmamızı da tamamlamış oluyoruz. Şöyle iki köşemiz bu şekilde oluşmuş oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Yine 4 tane sık iğne, buradaki ipimizi de aynı şekilde yürüterek devam edelim. 4 sık iğneden sonra bir tane tekli trabzan ve tekrar 4 tane sık iğne. Kenarı böyle geçtikten sonra bir sonraki köşeyi yapacağımız kısma geldik. Tarif ettiğim şekilde köşelerimizi örelim. Tekrar şu kısma geldiğimiz zaman birlikte devam edelim. Son köşemi de şöyle tamamladım. En son burada bir tane tekli trabzan yaptım arkadaşlar ve önümdeki ilmeklere artık sık iğne yaparak bu sıramı da tamamlamış olacağım. 1, 2, 3. Başlarken bir tane sık iğne ile başlamıştık. Yanına da 3 tane daha örüp yine orada 4 tane sık iğne oluşmuş oldu burada. Başlangıç ilmeğimizin tepesine batışımızı yapıyoruz. Kaydırma yaparak tamamlıyoruz. Şimdi bir üst sıramıza da aynı renkle kenarımızı örerek devam edeceğiz. Şöyle. Artık bu son sıramız tamamen trabzanlardan oluşacak. Köşelere geldiğimiz zaman yine önceki sırada 2 zincir çekerek oluşturduğumuz boşlukların içine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yaparak köşelerimizi oluşturarak devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde burada bir trabzan oluşturuyorum. Önceki sıralarda yaptığım gibi şöyle ilmeklerimi batırarak ilk trabzanımı oluşturmuş oluyorum. Köşeye kadar, köşe boşluğa kadar ikili trabzanlar yaparak her bir ilmeğin tepesine batarak ilerliyorum. İlk köşeme kadar trabzanlarla ilerledim. Şimdi söylediğim gibi bu köşe noktasına öncelikle 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum ve tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşelerimizi bu şekilde geçeceğiz arkadaşlar. Köşemi yaptıktan sonra yine önümdeki ilmeklerin hepsine birer ikili trabzan yaparak kenar kısmını tamamlayacağım. Burada şöyle ilk ilmek dikkatinizden kaçmasın. Bazen şöyle ilk ilmek atlanıp ikinciden hani burası kapanmış gibi oluyor biraz ve burada ilmek sayımızı eksiltebiliyoruz. O yüzden bu ayrıntıya dikkat ederek hemen ilk ilmeğimize batışımızı yaparak ikili trabzanlarla ilerliyoruz. Kenarımızı tamamlıyoruz. Sonraki köşeye geldiğimizde aynı şekilde batışlarımızı yaparak köşelerimizi de oluşturup tekrar sıramızı tamamlayıp başlangıç noktasına geliyoruz. Son sıramı da tamamlayıp motifimi bitirdim arkadaşlar. Şimdi bitirirken nasıl yapıyoruz? O detayı size vermek istiyorum. Burada artık kaydırma yaparak birleştirme yapmıyoruz. Şöyle son ilmeğimizi ördükten sonra yine ipimizi bir miktar şöyle uzun bırakıyoruz. Şimdi elimize biraz daha ucu ince bir tığ alabiliriz. Benimki 2 milimetrelik bir tığ. Şöyle ipimizi şöyle alalım. Şimdi buradaki başlangıç noktasındaki ilk ilmeğimiz değil, ikinci ilmeğimizin tepesi. Şurası arkadaşlar. Şöyle. Şu kısımdan tığımızı böyle geçirelim.
Bu ipimizi buradan tığımızla alıyoruz. Böyle olacak. Şimdi şu ilmeğimizin, son ilmeğimizin şu kısmından batış yapıyoruz. Buradan ipimizi içe doğru çekiyoruz. Elde ettiğimiz görüntü bu şekilde oluyor. Diğerleri de aynı şekilde, diğer kenarlarda nasıl muntazam bir şekilde ilmekler birbirini takip ediyorsa bu bitiş kısmında da aynı şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Ve daha sonra birleştirmelerimizi yaparken ya da bu sıramızın üstüne yeni bir sıra eklerken bu kısmını rahat bir şekilde geçerek ilerlemiş oluyoruz. Bu şekilde motifimizi bitireceğiz. Bu ipimizi böyle arkada sabitleyip 2 defa sabitleyip yürüterek temizleyeceğiz. Şu yürüterek geçtiğimiz iplerin uçları da güzelce temizleyip arka kısmı da tertemiz bir şekilde motifimizi tamamlamış olacağız arkadaşlar. Şimdi motifimizin temel kısmı bu. Siz yapacağınız projeye göre isterseniz bunun üzerine 1-2 sıra daha ekleyebilirsiniz. Yani daha büyük bir motif elde etmek için daha fazla sıra, aynı şekilde trabzanlardan oluşan sıralar ekleyebilirsiniz. Videomda eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için zil simgesine dokunup bildirimleri açabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.